Selamünaleyküm kıymetli dostlar, Dost TV'nin kıymetli izleyicileri. Hepinize merhaba. Bugün yine Çocuk ve Aile Rehberi programında birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz en azından inşallah yerindedir. Gerisi de Allah izin verirse zamanla iyi olur inşallah. Efendim geçtiğimiz hafta mutlu evlilikleri konuşmuştuk. Bunun sınırlarını ya da sırlarını, yollarını veya yöntemlerini konuşmuştuk. Bazı somutlaştırıcı maddeler önermiştik ve bu maddeler üzerinden bu hafta da sizlerden gelen soruları cevaplayacaktık. O maddeleri izlemediyseniz, dinlemediyseniz lütfen Dost TV Arşiv YouTube kanalımızdan öncelikle o maddeleri müsait bir vakitte izlemenizi, muhakkak dikkatle izlemenizi veya dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen insan gerçekten bir şeyler yapmak istiyor. Danışmanlıklarımda da çok rastlıyorum. Çok iyi niyetli insanlar, çok iyi niyetli gerçekten bir şeyler yapmak istiyor ve iyi niyetiyle zaten bir şeyler yaptığını da zannediyor. Ben çok iyi niyetliyim diyor, seviyorum diyor, değer vermek istiyorum diyor, kabul ediyorum diyor. Ama yol ve yöntemleri yani somut adımları üzerine ne yapacağını çoğu insan bazen bilemiyor. İşte bu somut adımları nelerdir? Biraz bunları geçtiğimiz hafta izah etmeye çalışmıştık. İnsan bazı somut adımları, konuşmaları, kelimeleri, davranışları bilemediği zaman ortaya sadece temenni, hayır dua veya iyi niyet çıkıyor. İlk programlarda çok üzerinde durmuştuk. Kelimeleriniz yoksa, kavramlarınız yoksa, uygun ve uygulanabilir yaklaşımlarınız yoksa iyi niyetiniz yeterli değil. İstediğiniz kadar iyi niyetli olun. İyi niyetli birine evinizin bir tadilatını vermezsiniz. İyi niyetli birine hastalığınızda, rahatsızlığınızda tedavi sorumluluğunu vermezsiniz. Ne kadar bildiğine, ama diplomasına, ama deneyimine muhakkak bakarsınız. Aracınızı iyi niyetli birisine tamire vermezsiniz. Bunun gibi eğitim, öğretimde de her alanda da sadece iyi niyetli biriyle yol almak istemezsiniz. Muhakkak ortaya olumlu, pozitif, gerçekçi, uygulanabilir, somut çözümler veya ifadeler ortaya koymasını beklersiniz. Evlilik de, ebeveynlik de yani annelik ve babalık da böyle bir şey. Sadece çok seviyor olmak, çok iyi niyetli olmak hakikaten çoğu zaman yeterli gelmiyor. Dolayısıyla ortaya bir anlam koymadığınızda iyi niyet sadece anlamsız bir kelime olarak, hatta bazen sinir edici, bazen gıcık edici bir şey oluyor. Çok seviyorum eşimi, ya Allah aşkına bırak sevme beni ya diyor. Ya işte onu çok düşünüyor, ya beni düşünme diyor. İşte ortaya ne bekliyor bu insan? Somut bir adım atılmasını, eşi olarak anlaşılabilmesini, eşi olarak fark edilebilmesini bekliyor. İşte bunların somut adımlarını birazcık ayrıntılı izah etmiştik ve temelde şöyle bir noktada buluşmuştuk. Ne olursa olsun evlilikte problem veya sürdürülebilir bir iyi niyet muhakkak karı koca olarak ortak yapıcı adımlarla ortaya çıkar. Tek taraflı, biraz sonra sorularda da göreceksiniz, tek taraflı çaba, tek taraflı ortaya konulan somut adımlar, tek taraflı bir şeyleri iyileştirme çabaları yeterli gelmiyor. Örnek olarak da bir çift ayakkabıdan örnek vermiştik. Tek bir ayakkabıyla istediğiniz kadar ona çok iyi bakın, istediğiniz kadar onu çok iyi temiz tutun. Diğeri kirliyse veya diğeri bakımsızsa en azından sırıtacak. Birbirine ne kadar uyumlu olmadığı, aynı marka ve model olsa bile gün geçtikçe uyumsuzluğu siyah ve beyaz kadar ortaya çıkmış olacak. Bir başka şey muhakkak sorumluluk. Ortak bir sorumluluk almak gerekiyor. Tek taraflı alınan sorumluluk veya bir tarafın aşırı almış olduğu sorumluluk dengesizliğe neden oluyor. İyiliğin dengesizliği mi olur? Aşırı iyilik de zararlıdır elbette. Faydalı bir içecek miktarından fazla içildiği zaman insanı zehirleyebiliyor, su gibi. Miktarından fazla yendiği zaman insanı hasta edebiliyor, yemek gibi. Dolayısıyla sorumluluk da dengeli bir şekilde iki taraflı alınması gerekiyor. Bir başka şey de slogan laflar değil, somut, gerçekçi, uygulanabilir adımlar atılması gerekiyor. Girişte ifade ettiğim gibi çok seviyor olman yeterli değil.
sevilen biri olmak için ne yapıyorsun? Çok değer vermen, evet, slogan mı değil mi anlamak istiyorsan değer gören biri olmak için ne yapıyorsun? Onu çok mutlu etmek istemekten ziyade onunla mutlu olmak için ne yapabiliyorsun? Bilmediğin bir şey varsa öğrenebilirsin. Sen öyle bir yoldan, öyle bir hayattan gelmediysen bu demek değildir ki bundan sonra da böyle olacak. Öğrenebilirsin, kendini geliştirebilirsin. İster beyefendi, ister hanımefendi. İster 40 yaşında, ister 50 yaşında. İster 30 yaşında, ister 20 yaşında. İster erken evlilik, ister geç evlilik. Ne olursa olsun öğrenilebilir, gelişilebilir. Yeter ki bu noktada ben birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. Ben nasıl bir sorumluluk alabilirim? Ve ben bu sorumluluğu alırken slogandan veya temenniden ziyade gerçekçi ve uygulanabilir bir adıma nasıl geçebilirim diye bak. Özellikle iyileşme, özellikle onarım dönemlerinde lütfen buna daha fazla ağırlık vermeye çalışmamız gerekiyor. Özellikle bir kriz yaşanıyoruz. Bir süredir bir kriz yaşıyoruz. Allah korusun artık böyle zihnimizden veya dilimizden böyle bir ayrılık lafları geçmeye başladı. Hemen bir olağanüstü hal ilan etme ve bunlara özellikle o dönemlerde daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizlerden gelen sorularla bugünkü programımızı devam ettireceğiz. İlk sorumuz, eşim terapiyi kabul etmiyor. Ölü gibiyim adeta. 10 yıldır evliyim ve 10 yıldır kaos var evde. Kendimden geçtim. Çocuğum bu yüzden DHB oldu. Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu teşhisi almış. Yaşı yazmıyor ama onun bu tepkileriyle başa çıkamıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi eşimiz evet hanımefendi veya beyefendi. Ben bir farkındalık yakaladım. Bu evlilik böyle gitmez dedim. Ben artık sorumluluk almak istiyorum dedim ama eşim almıyor. Bu durumda ben öncelikle kendim gerçekten sorumluluk alıyor muyum diye bakmam lazım. Bu mesajda veya bu tarz düşünceleriniz varsa, kendinizi artık bir ölü gibi kabul ediyorsanız, iyileşmek yerine bir başkasını iyileştirmek üzerine yani kendinizden vazgeçtiyseniz kusura bakmayın. Ölü gibi kendini hissedene ölü gibi davranan çok olur. Yani sizi nüfustan düşüp yok sayan çok olur. Öncelikle siz diri gibi hissetmeniz gerekiyor kendinizi. Sonucu nereye varır bilemiyoruz. Boşanma mı olur, toparlanma mı olur? Bütün anlatımlarım, bütün ömrüm, bütün mesleğim boyunca hiçbir zaman bitirmek üzere kimseyle konuşmadım ve bir şeyler önermedim. Hep toparlamak üzere önerdim. Dolayısıyla ağzımdan bazı kelimeleri dikkatli ve seçerek çıkarmaya çalışıyorum. Ve muhakkak toparlamaya yönelik bir şeyler ifade etmek istiyorum. Ama bitebilir bir ilişki, bir evlilik veya bitmiştir haberimiz yoktur onu da fark etmiş olabiliriz. Ama ölü taklidi yapmayı bırakmamız lazım. Hayattayız, nefes alıyoruz, yaşıyoruz, kendimizi değiştirebiliriz. Bu değişim neye mal olur? Daha mı iyi bir evlilik olur? Sen değiştiğinde, sen güçlendiğinde belki eşine de şifa olabilirsin. Belki o zaman daha pozitif yardımcı olabilirsin. Bak ölü gibi davrandığında eşin, ailesi ya da senin ailen de sana yok gibi davranıyor ve senin ailen veya eşinin ailesi de yani geniş aileniz de size iyi davranmıyor. Böyle olmak, kendini ölü gibi hissetmek bir kere çıkış noktası değil. Buradan bir çıkmamız lazım. Bozuk zeminde, kaygan zeminde herhangi bir iyileştirici adım atılmaz. Eşimle böyleyim, kendimi böyle hissediyorum ama çocuğuma ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsın. Ya da yapsan da yeterli olamayabilir. Yeterli olamayabilir. Önce bir zemini düzeltmemiz lazım. Yani ilişkiyi düzeltmemiz lazım. İlişkiden önce kendimle ilişkimi düzeltmem lazım. Hani düşünün kendinizi hep günahkar, suçlu, hatalı, manevi olarak düşünüyorsunuz ama yaptığınız ibadet ne kadar gerçekçi olabilir? Rabbimiz böyle bir şey bile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bir umutla, bir ümitle hayatı, yani Allah'ın affına mazhar olmayı arzu ederek ama diğer taraftan da sanki affedilmiş gibi de yaşamayarak o korku ve ümit arasındaki süreci aslında psikolojik olarak da yaşamaya çalışmamız lazım. Hayatta olduğumuzu fark etmemiz lazım. Zemini ve ortamı düzeltmemiz lazım. Düşünün dışarıdasınız, hava çok soğuk, Ocak, Şubat ayı, kar yağıyor ve ince bir kıyafet var üzerinizde.
İstediğiniz kadar hasta olmamak için ilaç için. Faydası olur mu? Olmaz. Donar, öleriz. Ölürüz. Yani donarız orada. İstediğin kadar şurup iç, ilaç iç, doğal iç, vitamin iç, bırak işte kimyasal ilaç içme. Hiç fark etmez. Orada ilacın doğalı mı, kimyasalı mı, ithali mi, işte işinde şüphelisi mi bakılmaz. Direkt ölürsün. O zaman öncelikle bir ılık bir yere, sıcak bir yere geçmek. Ondan sonra kıyafet mi üzerine alırsın, işte burnunu mu temizlersin, ısınman mı gerekiyor? O zaman tedavi için bir şeyler düşünülür. O sebeple kendini kötü hissetmeyi bir kenara bırakmak, ölü hissetmeyi bir kenara bırakmak, ölü taklidi yapmayı bir kenara bırakmak ve öncelikle kendin için bir adım atmak gerekiyor. Daha sonra ilişkin ve çocuğun için adımları bence daha kolay ve daha rahat atabilirsin. İkinci soru, Hafize Hanım sormuş. Evliliğin zamanla normalleşmemesi, monotonlaşmaması için ne tavsiye edersiniz? Normalleşmek, monotonlaşmak mümkün. Kim olursa olsun bazen bakıyoruz ki evliliğimiz çok sıradanlaşma, sanki bir şeyler tekrar ediyor. Ama hemen orada silkinip farklı bir şeyler yapılabilir mi, ne yapabiliriz? Bu monotonlaşmanın çünkü bir sonrası insanın aslında bir tükenmişliğe doğru gitmesi, bir süre sonrası hayattan tabiri caizse bir zevk alamama, evlilikten keyif alamamaya doğru gitmesine neden olur. Bunu fark ettiğin anda prensiplere dönmek gerekiyor. Evliliğin standartları var ya, prensipleri var ya, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunları geçen hafta sıralamıştık bayağı bir madde olarak. Birkaç tane tekrar hatırlatmam gerekirse, istişareye ve birbirine karşı sohbet etmeye vakit ayırmak. Muhtemelen sıradanlaşan evliliklerde eşler birbirleriyle görüşmeye, karşılaşmaya vakit bulamayan evlilikler oluyor. Şunu aldın mı, bunu getirdin mi, çocuğu uyuttun mu, uyandırdın mı, ilacı, meyvesi, bu muhabbetten bahsetmiyorum. Nasılsın, iyi misin? Seni çok özledim. Nasıl gidiyor? Bayağıdır birbirimize vakit ayıramıyoruz. Ne düşünüyorsun? Bana karşı duyguların nasıl? Kendini nasıl hissediyorsun? Sohbet edebilmek, bunu kastediyorum. Yani evdeki herhangi ihtiyacı konuşmaktan ziyade sıradanlaşan ve monotonlaşan ilişkilerde buradaki eksiklik ön plana çıkıyor. Hemen bunu devreye sokabilmek, bunu yeniden tesis edebilmek gerekiyor. Başka bir şey, tensel temas azalıyor. Monotonlaşan, sıradanlaşan evliliklerde artık çiftler birbirine sırtını dönüp yatıyor. Küs değiller. Birbirleriyle sohbet ediyorlar aslında. Ama sarılmak, hoş geldin demek, güle güle demek, iyi ki varsın demek. Hani eve girdiği zaman çiftlerin birbirleriyle kucaklaşması, evden çıkarken müsaitseler birbirlerini uğurlamaları, sarılmaları, istirahate çekilirken muhakkak birlikte istirahate mümkün mertebe çekilmeleri, özel istisna birkaç gün haftada belki özel bir durum olabilir, özel bir çalışma olabilir. Bunlar haricinde mümkün mertebe birlikte uykuya geçmek, birlikte uyanmak, istirahatteyse eşin beyefendi veya hanımefendi sen erken kalkman gerekiyorsa ona bir temasta bulunmak, bir öpmek, seni seviyorum diyebilmek. Bunlar da monotonlaşan evliliklerde yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Nerede diyor, bakıyorsunuz odaları ayrılmış. Bakıyorsunuz yatakları ayrılmış, yastıkları ayrılmış, yorganları ayrılmış efendim. O yüzden bu temel prensiplere dikkat etmek. Aidiyet duygusunu inşa etmek. Aidiyet duygusuna takviye yapmak. Aidiyet duygusu nedir? Ben bu evlilikte eşim hanımefendiye veya eşim beyefendiye aidim. Yok hocam ya, ölse de kurtulsak, haşa. Böyle şeyleri yoktur inşallah aramızda. Ya da gelmese de, geç gelse de, ne bileyim emekli olmasa da, tatil olmasa da, evde olmasa da, canımızı sıkmasa da değil, erken gelse, tatil biraz daha uzun sürse, işte gün biraz daha uzun sürse, ya doyamadım sana, keşke biraz daha vakit olsa, uykuya geçmesek diyebilmek. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Birliktelik alanlarımızı arttırarak, fiziksel birliktelik alanlarımızı arttırarak, birlikte daha fazla vakit geçirmeye çalışarak. Çok meşguliyetlerimiz varsa o zaman bazı şeyleri ortak yaparak, yemeği ortak yapmaya çalışarak, temizliği ortak yapmaya çalışarak, alışverişi ortak yapmaya çalışarak, yani bir şekilde arada derede o küçük küçük dakikalar ve zamanlar var ya, müthiş bereketi var o zamanların.
Müthiş. Oralar insanı, evliliği besliyor. Başka duygusal birliktelik, duygularını ifade ederken anlamaya çalışmak, hemen çözüm üretmeye çalışmamak, hemen bilsen de beklemek. Çünkü anlaşılmayı ister çoğu zaman insan. Anlaşılmayı ister. Bugün çok yorucu geçti. Sen de şöyle, ya duygumu anlatıyorum. Evet, senin için bugün çok yorucu geçmiş demen, bir iki kelimeyi değiştirip aynı cümleyi bana kurma benim için dünyalara bedel. Sevgili hanımefendi, sevgili beyefendi. Aidiyetten bahsediyorum. Hani kurumsal aidiyetler vardır ya, çalıştığı yere ait hissetmesi kişinin veya ait hissetmemesi. Yarın mesai başlıyor, pazartesi sendromu falan veya yarın mesai başlasa da şunu da inşa etsem, şunu da yapsam, şunlar eksikti, bunları bir tamamlasam. Eşlerin de birbirlerine ait hissetmesi önemli. Başka sosyal aidiyet. Sosyalleşirken birlikte sosyalleşmeye çalışmak. Nereye gidiyorsun? Ya bir kafayı dağıtmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Eşinle birlikte yani kendini iyileştireceksin, toparlayacaksın. Tek başına zaman ayırabilirsin. Bak, parantez içerisinde bunu da tabii ki hakkını teslim etmek lazım. Kimse kendi kendine zaman ayırmasın. Hanımefendi de beyefendi de kendine zaman ayırmalı. Buna bir şey demiyoruz ama çoğunlukla sen arkadaşlarınla, her vurduğun vakti arkadaşlarınla, her vurduğun zamanı arkadaşlarınla veya dışarıda herhangi bir nesneyle geçirmeye çalışıyorsan bu aidiyeti zedeleyebilir. Başka? Sosyal birliktelik dedik, duygusal birliktelik dedik, fiziksel birliktelik dedik, zihinsel birliktelik, düşünsel birliktelik. Yani her zaman ortak düşünmek anlamında söylemiyorum. Düşüncelere ve zihninden çıkanlara saygı gösterebilmek, eleştirmemek, kıyaslamamak, küçümsememek. Bunların her biri aslında evliliğimizdeki aidiyete takviye yapıyor. Neydi sorumuz? Monotonlaşmaması için aidiyete de dikkat etmek gerekiyor. Başka özel günleri hatırlamak, helalinden, gayrimüslim veya helal olmayan ortamları taklit etmeden özel günlerimizi hatırlayabiliriz, doğum günlerimizi hatırlayabiliriz, evlilik yıl dönümlerimizi, tanışma günlerimizi ya da okula başlama gününü, çocuğun bir miladı vardır. O gün özel olarak bir şey yapılmıştır, onu tekrar hatırlayabilmesi. Bunları ne kadar arttırabilirsek buradaki amaç ne? Muhabbete vesile olması. Tam sürpriz. Ne oldu? Ne sürprizi? Bugün ilk defa sen anne oldun. Bugün annelik günün kutlu olsun. Nasıl yani? Çocukların doğum günüydü bugün ama sen de anne oldun. Sen de baba oldun. Babalık günün kutlu olsun. Üretmek, yani bu sizin artık özeliniz, geliştirebilirsiniz. Geçen hafta bununla ilgili de detaylı önerilerde bulunmuştuk. Yine baş başa zaman geçirmeyi ihmal etmemek ve yine bireysel olarak da tabii ki zaman geçirmeyi ihmal etmeden baş başa zaman geçirmek. Bu baş başa zaman geçirmeyi istişare vaktinden farklı olarak eğlenme, sohbet etme, muhabbet etme şeklinde dışarıda veya herhangi bir kendinize özel bir mekanda birlikte belki yürüyerek de olabilir. Yani illa bir kafe, bir restorandan bahsetmiyorum. Bir başka şey son olarak da cinsel hayat önemli. Burayı ihmal etmemek, canlı tutmak ve sağlıklı tutmak. Buralarda anormallik varsa tedavisi veya herhangi bir rehabilitesi mümkünse buna dikkat etmek. Sonrası sana özel prensipler olacak ve oradan sana özel prensipleri de buraya ekleyerek, sana özel kıymetli gördüğün noktaları buraya ekleyerek bunu geliştirerek arttıracağız. Ne zaman? Özellikle monotonlaşmaması için, özellikle sıradanlaşmaması için veya monotonlaşma, sıradanlaşma görüyorsak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mehmet Bey'in bir sorusu var. Hocam, tek başına sizden veya bir başka yerden evlilik için destek alabilir miyiz? Şimdi tek başına destek almak evlilik için elbette mümkün ama birlikte aynı yolda, aynı kulvarda hareket ediyoruz ya, birlikte destek alarak, birlikte eşine belki destek olarak, sen belki problemlerin farkındasın, farkındalığın yüksek ama eşine destek olmak adına birlikte bu desteği alabilmek önemli. Bazı hanımefendiler eşine karşı git, adam ol, öğren diye maalesef birazcık dışlayıcı üslupla eşleri beyefendilere yaklaşabiliyorlar. Aslında farkındalığın yüksekse bu üslubun da olmamalı.
Sana destek olmak için ben de varım diyebilmelisin. Bazı beyefendiler de sen git öğren, bende bir problem yok diye eşlerine, ya bu illa birileriyle para vererek, ücret vererek bir şey almak değil. İstişare amaçlı da olabilir. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde ve çeşitli ilçelerde aile dini rehberlik büroları var. Buralarda birlikte gidip istişare edilebilir. Buradaki hoca hanımlar, beyefendiler az buz bir birikime sahip değiller ve her zaman kendilerini de geliştirdiklerini ben özel hayatımda şahit oluyorum. Yani her şeyi dört dörtlük herkes bilemeyebilir. Bir evliliği, ilişkisi örnek, uzun yıllardır içinde ve dışında sürdürülebilir bir huzuru ve mutluluğu gördüğünüz aile dostlarınızla da istişare ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bunun için işte o gitsin öğrensin, o gitsin adam olsun veya bende problem yok, problem onda şeklinde yaklaşmadan hareket edebilirsek Mehmet Bey aslında daha faydalı olur. Yoksa tek başınıza da tabii ki destek alabilirsiniz. İsimsiz bir soru gelmiş. Hocam eşin arkadaşları ile akşamları buluşması ne sıklıkla olmalı ya da olmalı mı? Evet. Tabii ki arkadaşlarımızla akşamları buluşabiliriz. Bir hanımefendi olarak haftada bir, 15 günde bir, en geç ayda bir mahremiyete, helal haram olsun, ahlaki olsun, değerler olsun, güvenlik olsun, erkek için de geçerli ama bu hep kadın olarak aklımıza kodlandığı için ben iki tarafı da vurgulayarak önermek veya ifade etmek istedim. Her iki taraf da arkadaşlarıyla akşamları buluşabilir. Ama bunun bir sayısı, bunun bir keresi yoktur. Evdeki ihtiyaçlar ve sorumluluklar ertelenmeyecek şekilde olmalıdır. Yani benim eşim hanımefendi bir doğum oldu, bebeğimiz dünyaya geldi. Ben daha 3 günlük, 5 günlük, 1 günlük, 1 aylık bırakıyorum ona yetişeceğim, bunu yapacağım, ben de nefes alacağım. Ama nefes alabiliyorsa sürece göre değişen bir matematiği olmayan durumlar efendim. Dolayısıyla sen kadınsın, sen akşam çıkamazsın, sen arkadaşlarıyla görüşmeye hakkın yok demek de çok uç bir sınırlandırma. Sen de hep arkadaşlarınlasın deyip de beyefendiyi tamamen sınırlandırmak da doğru değil. Herkes müsaitliğine ve uygunluğuna göre dostlarıyla sosyalleşmesi, sıla-i rahim yapması veya muhabbet etmesi için vakit ayırması bence gerekiyor. Sadece erkekler için, kocamız için değil, hanımefendi için de bence akşamları arkadaşlarıyla buluşması mümkündür ve rahatlatır. Kadın için de, erkek için de. Her ikisi için de yine dediğim gibi mahremiyet sınırları, kendi ev içerisindeki düzeni ve süreci aksatmayacak şekilde bunu gerçekleştirebilir. 5. soru Zehra Hanım sormuş. Küsmeyi alışkanlık haline getirmiş. Eşle nasıl anlaşılır ya da yaşanılır? Şimdi küsme davranışı alışılacak ve idare edilecek bir davranış değil. Ne olursa olsun karı koca arasında küsme davranışı olmamalı. Çünkü küsme davranışı olduğu zaman erkek şunu hissediyor. Tamam diyor, bu beni sildi. Dolayısıyla ben de başka bir yerle buradaki ihtiyaçlarımı karşılayabilir miyim? Yani bu direkt aldatma olarak anlaşılmasın. Yani özel muhabbetini, sohbetini, dertleşmesini ister istemez kendi cinsiyle de olsa bu sefer başka yerlerde gidermek zorunda kalıyor. Kadın küsüldüğü zaman öncelikle kendisini ayıplı olarak hissediyor. Yani çoğu zaman bu tarz davranışlarda hanımefendiler bana hocam diyor kısık sesle ya ben namussuzluk mu yaptım diyor. Niye konuşulmuyorum, konuşmaya değer bulunmuyorum diyor. O yüzden küsme davranışını nereden öğrendiysek veya ne niyetle yapıyorsak bir kenara bırakmamız lazım. Küserek terbiye olunmaz efendim. Konuşularak sorunlar ve problemler çözülür. Arada bir olur, anlık konuşamayabilirsin, iyi değilim dersin. Burada da üstüne gitmemek gerekir. Olmaz şimdi illa konuşacağız. Ebubekir Bey dedi ki konuşulacak. Ben anında da olmalı demiyorum. 12 saat üstünden geçer, bilemediğiniz 24 saat geçer. Ondan sonra belki zihinler dinginleşir, akıl başa gelir.
daha empatik konuşulabilir. O esnada da taraflardan birisi canım artık geçti konuşmaya ne gerek var dememeli. Evet, öyle oldu. Neden öyle oldu? Sen ne düşünüyorsun? Kendinin fark ettiğin bir yanlışlık, ayıp varsa bunu tabii ki özrünü dilemek. Yoksa da anlamaya çalışmak ve sohbet etmeye çalışmak. Bu belki bir seyahat olur, bir tatil olur. Yani ortamda senin dışında çok yoğun yabancı akraba vesaire vardır. Belki dönüşte olabilir. Şu an bunu konuşmak, belki kısa vadede buna çok da geniş vakitler ayrılamayabilir. Dolayısıyla bu hassasiyetlere dikkat edip muhakkak küsme davranışından sıyrılmak gerekir. Küsmek biraz da ne yapacağını bilmemektir. Anlıyorum ama öğrenilebilir. İşte bu programları bu yüzden yapıyoruz. Çözüm önerileri veya alet çantamıza birkaç tane daha alet ekleyelim. Birkaç tane daha kısa yol ekleyelim diye bu programları birbirimizle paylaşmamız, çevremizle paylaşmamız bu yüzden önemli. Yoksa tek başımıza tabii ki zorlanıyoruz. Evlilik ve çocuk eğitimi kolektif bir bilinçle ancak yani sadece aslında karı kocada değil, aile ve sülale birlikteliği ve anlayışıyla sağlıklı bir noktada götürülebilir. O yüzden küsme davranışını ben idare edilecek, alışılacak bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Lütfen kim küsülüyorsa, diyelim eşim hanımefendi bana hep küsüyor. Ben nasıl buna alışabilirim? Hayır, bu alışılacak, idare edilecek bir şey değil. Oturup bir şekilde ama yazarak, ama mesaj atarak, ama ortak bir sevdiklerinizi araya koyarak bu davranıştan çıkış ve nasıl problem çözmeyi öğrenebiliriz bunu ortaya koymak gerekiyor. Çünkü bu fıtrata ters bir durum efendim ve kişiyi yok saymasına bir sürü vesveselerle, fitnelerle zihnin dolmasına neden oluyor. 6. soru. Sena Hanım sormuş. Hocam hayırlı evlilik için dua etseniz yayında toplu olarak amin desek. Evet, Rabbim hepimize sabrı bol, genişliği bol, anlayışı bol, duyarlılığı bol, empatisi bol, maneviyatı bol, teması ve muhabbeti bol evlilikler nasip etsin. Amin inşallah. 7. soru Beyza Betül Hanım'ın. Kadın gibi kırılgan eşe nasıl davranmalı? Sürekli gönlünün alınmasını bekliyor. Kadın gibi kırılgan eşe nasıl davranılmalı? Şimdi bu tabir sanki hoş olmamış. Yani kadın gibi aşağıda kötü, habis bir şeyden yani iyiliği belki benzetmek hoş olabilir ama ya kötülüğü bir cinsiyetle, bir statüyle eşleştirmesek. Şimdi bir hanımefendisiniz siz de. Kadın gibi çok hoş olmuyor. Belki eşinize de böyle söylüyorsunuz. O da belki tahrik oluyor. Bir kere bu tabirden bir çıkmak lazım. Üslubumuz biziz efendim. Biz üslubumuzuz. Şimdi ben ne sordum, sen ne anlatıyorsun hocam? Daha önemli bir şeyden aslında bahsetmek istiyorum. Belki çok basit bir soru ama üsluptan veya yaklaşımdan dolayı kaybediyoruz. Evet, naif olabilir, duygusal olabilir, ince olabilir, narin olabilir, çiçek olabilir. Erkek veya kadın fark etmez. Tevazu sahibi olabilir, utangaç olabilir. Vardır ya böyle Hazreti Osman Efendimizin mesela bazen anlatıldığı zaman özellikleri çok edep, çok hayadan dolayı diye ifade edilir. Dolayısıyla bu cinsiyet tarafından bir çıkmak lazım. Kırılganlık neden kaynaklanıyor? Kırılmak eşittir küsmeye doğru gidiyorsa kendini nasıl ifade edebilirsin? Senin ifade etmene ve seni anlamaya ihtiyacın var. Belki arada birileriyle birlikte birbirimize hitap edilmesi. Gel işte güvendiğimiz bir aile dostumuz, bizden biraz daha büyük. Bir sohbet edelim, fikrimizi açalım. Biz niye birbirimizi anlayamıyoruz diye. Konuşabilmek ama itici ve incitici üsluplardan biraz geride durarak konuşmak. Kırılganlık, evet çokluğu, azlığı kişiye göre değişir. Belki de normaldir, bilemiyorum. Örnekler verilmediği için şöyle olunca böyle yapıyor, böyle olunca şöyle yapıyor diye. Kendi tabirlerinizle benim tabirlerimin aynı anlamda olup olmadığına çok emin olamadığımdan bu noktadan size bir üslubumuza dikkat etsek ve bir de
kırılgan, yani kırılması veya o davranışa üzülmesinin sebebi ne? Onu anlamaya çalışsak daha iyi olabilir. Bazen insanlar çok büyük tartışmaları ve kavgaları bile küçük gösterebiliyor. Ne var ya diyor, şöyle bir tane vurdum diyor. Ne var ya diyor, işte abartıyor diyor. Abarttığı şeye bakıyorsunuz, aman Allah'ım, yani bir insanı belki de anlaşılsın diye somutlaştırmak istiyorum, kanser edecek bir durum. Yani yok saymak, onu aşağılamak, küçümsemek, değersizleştirmek, ama çok abartıyor ya. Aslında ufak tefek şeyler var aramızda deniyor. İşte o ölçek de önemli olduğu için ben sadece bir üsluba biraz dikkat etmek, biraz daha duygudaş, eş duyum yapmak ve empati yapmak sanki gerekiyor diye düşünüyorum. Tariflerimiz ve şekillendirmelerimiz önemli, değerli izleyiciler. Evet, şimdi biraz daha çocuk eğitimi üzerine sorulara birkaç tane daha bakacağım. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken. Mine Hanım'ın bir sorusu var. 25 aylık çocuğum burnunu karıştırıyor. Tepki verdim yapmaması için, ısrarla karıştıracağım diyor. Tepki vermesem de devam ediyor. Ne yapacağım? Şimdi burun karıştırmak illa bir problem habercisidir dersek yanlış olur. Çünkü tesadüf ya da tevafuk keşfedilen bir davranış da olabiliyor. Burnu karıştırmak. Bazen sadece karıştırmakla kalıyor. Ebeveyn orada biraz titizlenince şekli hoş değil, çek elini diye, ya da ortam içerisinde elini burnuna götürmek biraz sanki kendisine saygısızlık, dolayısıyla etraf onu ayıplayacak diye anne veya baba hissediyor ve çocuğuna ani tepkiler verince biraz kalıcı hale gelebiliyor. Ya da sonrasında merak edip ağzına atabiliyor. Özellikle bu kısmı belki de anneyi veya soru soran kişiyi veya belki bu konuyla ilgili hassasiyeti olan kişileri rahatsız ediyor. Bunlar bu yaşlarda hiçbir şey yapmasak da her şey yolunda gitse de ortaya çıkabilecek yaklaşımlar. Neden? Meraktan kaynaklı. Çocuk eğitimi kısımlarında bazen böyle vurguluyorduk ya, diğer programlarımızın kayıtlarına bakarsanız, çocuk özellikle 5-6 yaşa kadar merak duygusu çok üst seviyede. Taklit yeteneği çok üst seviyede bir varlık. İradesi çok alt seviyede, neredeyse yok. Minimum tamam dese de, anladım dese de, haklısın dese de, tamam bir daha yapmayacağım dese de, peki dikkat edeceğim, tamam yemeyeceğim, tamam kapatacağım dese de iradesi zayıf varlık olduğu için gerçekleştiremez. Yani eşittir yalan değil. Tersini de ne kadar tamam dese de yapabilir. Merakı nedeniyle burnunu karıştırması, ne bileyim poposunu ellemesi ya da bir şeyleri taklit etmeye çalışması dönemin normalliği. Anormal bir şey yok. Bizim sakin kalmamız lazım kısacası. Bizim ona önem atfetmememiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Yani 2,5 yaşındaki çocuk 25 yaşına kadar böyle gider mi? Genelde gitmez. Genelde gitmez. Yani çocuğun aslında burada merakı gittikten sonra elini burnundan çekmesi mümkün. O yüzden çok üstüne varmamak, gitmemek gerekiyor Mine Hanım. Nedim Bey'in bir sorusu var. 9. soruya gelmişiz. Yeme bozukluğu aile davranışı ile mi gelişir? Sürekli ağzında bekletiyor, yutmuyor ama her zaman değil. Açsa yutuyor. Şimdi yeme bozukluğu sağlık probleminden de kaynaklanabiliyor. Her şeyi de böyle anneye, babaya, aileye bağlamıyoruz. Başka ihtimaller de oluyor. Ama ağızda tutmak, çoğunlukla yutmamak, tutup orada ağızda saklamak birazcık zorlamayla alakalı. Yani çocuğa sen doymadın, sen anlamazsın diye baskı yapıldığında genelde ağzında tutar. Belki dakikalarca, saatlerce bile tutma ihtimali vardır. O yüzden yaşı da yazılı değil ama özellikle erken çocukluk döneminde, yani 3, 4, 5, 6 yaş döneminde çok fazla yemek üzerine gitmemek lazım. Çocuk istediği yerde, istediği şekilde, istediği vakitte, istediği miktarda yemek yiyebilir. Tuvalet, banyo ve yatak hariç. Yani sen 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında çocuğa öğün kavramını oturtturacağım. Sabah yenir, akşam yenir ya da ne bileyim öğlen yenir, ikindi yenir, yemek sofrada yenir, sofra dışında yenmez gibi bir alışkanlığa zorlamaman lazım.
Ya da yemiyor diye elinde kaşıkla dolaşmamak lazım. Çok problemli bir sağlık problemi varsa belki orada gerçekten percentile'da biraz problem yani seviyedeyse o zaman bir diyet ya da beslenme uzmanından tavsiye alınabilir. Yine baskı ve zorlama yok. Doktor bile söylese bazen maalesef söylenebiliyor. İşte annesi diyor bu kilo alamıyor, zorla da olsa yedir diyor. Televizyonu aç izleyerek yesin diyor. Yani bu kadar hayati önem mi değil mi? Bu birazcık soru işareti. Kolaycılığa kaçmadan bu adımları takip ederek, zorlamayarak bu yeme bozukluğu aşılabilir. Zorlamayarak kendi haline bırakıldığında aşılabilir ama çok özel sağlık problemi varsa özel değerlendirmek ve görüşmek gerekir. Evet, Ayşe Hanım'ın bir sorusu var. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Çocuğuma dini bilgileri anlatmaya kaç yaşında başlamalıyım? Çocuğa dini bilgiyi anlatmak sadece ağızdan konuşmak demek değildir. Çocuğa aslında beden diliyle de bir şey anlatırız. Aslında elimizle, kulağımızla, burnumuzla, ayağımızla, duruşumuzla, oturuşumuzla, kalkışımızla da bir şey anlatırız. O yüzden sadece karşıma alayım, bak yaşın geldi artık sana dini bilgileri anlatmam lazım diye bakmamak lazım. Bu sebeple ana rahmine düştüğü andan itibaren aslında çocuğa da manevi bir şeyler anlatıyoruz, veriyoruz, unutmamak lazım. Dikkat ediyorsunuz ya, helale harama dikkat ediyorsun. Anne karnında bile olsa haram gitmesin diyorsun. Ağzından kötü söz çıkmamasına dikkat ediyorsun. Ağzımdan çıkandan etkileniyor diyorsun. Ya da eşimin daha dünyaya getirmedi ama karnında bebeğim ve ben bir baba olarak orada olumsuz, kötü, incitici bir şeyler söylememem gerekiyor diyorsun. Bu aslında işin bir manevi boyutu. Dolayısıyla uygulanabilir bir dini eğitimden bahsediyorsak, yani elif cüzünü, Kur'an-ı Kerim'i, duaları ve sureleri, bunun için tabii ki bir din görevlisiyle istişare etmek daha sağlıklı olur. Bunun pedagojik olarak sadece cevabı yatkınlığına bakmak gerekir. 3 yaşında da ezbere yatkın olur, 13 yaşında da olur, 5 yaşında da öğrenmeye yatkın olur, 8 yaşında da. Bunun dışında öğretme usul ve üslubu zamanı biraz daha sevgili hocalarımızın, Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler alanında uzman hocalarımızın fikirleri biraz daha önemli. Dilan Hanım'ın bir sorusu var. 2,5 yaş erkek çocuk, asla dinleyemiyoruz kendimizi. Asi, agresif, şaşırıyoruz. Normal mi? Şimdi Dilan Hanım, az önce kadın gibi kırılgan eş sorusuna da cevap vermiştik üslupla alakalı. 2,5 yaş çocuğa bu kadar olumsuz üsluplar yakışmıyor. Yani çok istisna, yani çok da denk gelmedim. Asi, agresif. Aslında bu asilik ve agresiflik 2 yaş, 3 yaş, 2,5 yaş beni gör, beni duy, beni anla, beni hisset demektir. Evet, birkaç günde olsa, o an o dakikalarda da olsa çok önemli olan şeyi bekletip çocuğunuzu duymanızı, onu hissetmenizi, onu anlamanızı tavsiye ederim. Çok fazla kendinizi üzerinden değil de çocuk üzerinden birazcık olaya bakarsanız bence bu zamanla geride kalıp tatlı bir hatıra olarak hatırlanacaktır. Kesinlikle asi, agresif ve size art niyetli bir çocuk değil. Bunu öncelikle bilmenizi tavsiye ederim. Birazcık çocuk ne demek istiyor ona vakit biraz daha ayırıyorsunuz inanıyorum. Biraz daha vakit ayırmanızı, onu anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizden gelen çocuk ve aile rehberi@gmail.com veya çeşitli bize ulaştığınız sosyal medya hesaplarımızdan gelen sorularla bugünkü programımızı da tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kıymetli dakikalarınızı, bize verdiğiniz kulak ve göz doyurabilmişizdir. İnşallah gelecek hafta yeni programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.